Herkese merhaba, ben Şenol. Bu video ile sizlere dinamik koşullu biçimlendirme ile takip ettiğiniz parametrelerin belirli bir zaman aralığı içerisinde değişimlerini görsel olarak gösterebildiğiniz çalışmayı nasıl hazırlayabileceğinizi anlatmaya çalışacağım. Bu sayede sorumlusu olduğunuz KPI sonuçlarının zaman içindeki değişimlerini gösterebileceksiniz. Şimdi çalışmanın detaylarına bakalım. Bu sütun hat bazlı üretim miktarlarını gösteriyor. Şurası ise aylık bazda dağılımını, yani hat bazlı üretimin aylık bazda dağılımını görüyoruz burada. Bu bölüm sıcaklık haritasını, yani verilerin sıcaklık haritasını gösteriyor. Az sonra bakacağız detaylarına. Burada veri çubuklarına göre dağılımını gösteriyor. Burada trafik ışıklarına göre, burada ise temizliyorsunuz verileri. Şimdi sırasıyla bunların ne olduklarına bir bakalım. Bunun için öncelikle sıcaklık haritasını bir izleyelim, ne olduğunu görelim. Gördüğünüz gibi burada sıcaklık haritası dediği kırmızı, sarı ve yeşil renklerden oluşan ve aradaki diğer renklerden oluşan değerleri gösteriyor, bölümleri gösteriyor. Bu da şuna göre dağılıyor. Sıfıra yakınsa kırmızı, 100'e yakınsa da yeşil olarak görünüyor. Koyu yeşil olarak. Aradaki renkler de bu geçişi sağlıyor. Kırmızıdan yeşile geçişi gösteriyor. Yani ben burada kırmızı rengin sıfıra yakın olduğunu ve değerin kötü olduğunu, yeşil renk olanların ise değerlerinin sonuçlarının iyi olduğunu, aradaki renklerin ise orta seviye gösterdiğini anlıyorum. Şimdi veri çubuğuna bir bakalım. Veri çubuğu da bu şekilde maviden beyaza doğru giden bir renk dağılımını gösteriyor. Bu da yine sıfıra yakınsa, mesela örnek olarak 11, mavinin daha az olduğunu, beyazın daha çok olduğunu, 100'e yakınsa, örnek olarak şurada 88'i göstereyim, mavinin daha çok olduğunu gösteriyor. Yani buradan ben mavi renkli alanların daha iyi olduğunu, beyaz renkli alanın kötü olduğunu ve aradaki değerlerin ise orta seviye olduğunu anlayabiliyorum. Bir de trafik ışıklarına bakalım. Trafik ışıkları da yine aynı şekilde kırmızıdan yeşile giden bir trafik ışığı göstergesi mevcut. Burada kırmızı renkler değerin kötü olduğunu, sarı renk orta seviye, yeşil renk ise iyi olduğunu gösteriyor. Örnek olarak 97, 28 ve 64 olarak. Bir de bunların değişimlerine şöyle bakalım. Yine formüllerden şimdi hesapla diyelim ve ben buradan değişim renklerini görelim. Veri çubuğundaki değişimleri görelim. Ve trafik ışıklarındaki değişimleri görelim. Ve bunları temizlemek için şuraya tıklamam gerekiyor. Şimdi bu çalışmayı tekrar baştan yapalım. Bunun için her zamanki gibi şu değerleri alıyorum. Kopyala, özel yapıştır, değerleri diyorum. Şimdi ilk yapmamız gereken buradan geliştiriciye gelip ekleden şuradaki şu seçenek düğmesini seçmek olacak. Yalnız size geliştirici gözükmüyorsa yapmanız gereken dosyaya geleceksiniz. Seçeneklerden, şurada şeridi özelleştirden, şurada geliştiriciyi seçmelisiniz. Size şu tikli olmayabilir. Bunu seçtiğiniz zaman görünmeye başlayacaktır. Tekrar geliyorum ve ekleden şunu seçiyorum ve şuraya tıklıyorum. Buraya sıcaklık haritası yazıyorum. Bunu kopyalıyorum. Sağ klik yapıp tutabilirsiniz bunu ancak. Ondan sonra şuraya veri çubukları diyorum. Veri çubukları diyorum. Ve yine sağ klik yapıp kopyalıyorum ve şuraya yapıştırıyorum. Buraya da trafik ışıkları diyorum. Şunu siliyorum. Trafik ışıkları. Yine bunu sağ klik yapıp kopyalayıp şuraya temizle, şunu siliyorum ve temizle yazıyorum. Şunu temizle yapacağız. Şimdi şunlardan birini sağ klik, denetim biçimlendir diyorum. Ve şu alanda herhangi bir boş bir hücreyi seçiyorum. Tamam diyorum. Çünkü şurada bir rakamın çıkmasını istiyorum. Bu rakam şunu gösteriyor. Bu 1, bu 2, bu 3 ve bu 4 olacak şekilde değerleri gösteriyor. Şimdi girişe geliyorum. Buradan öncelikle şu alanı seçiyorum. Ve koşullu biçimlendirme diyorum. Kuralları yönet. Yeni kural diyorum.
Değerlerine bağlı olarak tüm hücreleri biçimlendirden şu aşağıda 3 renk ölçeğini seçiyorum. Ve burada en az, orta, nokta ve en fazla diye değerleri formüle çeviriyorum. Üçünü de formül yapıyorum. Ve ilk hücreye gelip buraya eğer diyorum eşittir. Eğer parantez açıp kapatıyorum. İçine girip şu hücre, tabii ki olmadı, şu artı olmaması lazım. Eşit 1 ise noktalı virgül minimum diyorum. Parantez açıyorum. Yine şu alanı seçiyorum. Parantezi kapatıyorum. Değil ise yanlış diyorum. Başka bir değer göstermesini istemiyorum. Enter deyip kapatıyorum. Aynı şekilde şuraya geliyorum. Aslında aynı formülü yazacağız neredeyse. Şunu kopyalıyorum. Ve şuraya gelip yapıştırıyorum. Şuraya başına eşittir koyuyorum. Şuraya da ortalama, minimum yerine ortalama diyorum. Ortalama formülünü kullanacağım. Geri kalana dokunmuyorum. Yine gelip şuraya şunu seçiyorum. Shift eşittir baştan koyuyorum ve kopyaladığımı yapıştırıyorum. Şuraya da minimum yerine maksimum diyorum. Ondan sonra şurada renkleri artık ayarlıyorum. Kırmızı diyorum. Sarı ve koyu yeşil olarak tamam diyorum. Uygula tamam diyorum. Şunu bir yaptığımda bakın geldi. Şimdi veri çubuklarını hazırlayalım. Bunun için bunu tıklıyorum ve yine bu alanı seçiyorum. Koşullu biçimlendirme diyorum. Kuralları yönet. Yeni kural diyorum. Yine aynı şekilde şunu seçiyorum ama burada bu sefer veri çubuklarını seçiyorum. Ve burada aynı formül olarak seçiyorum şunları ve aynı formülü uygulayacağım. Şunu alıyorum. Şuraya başına shift koyuyorum. Shift eşittir koyuyorum. Ve şurayı sadece 2 yapacağım burada. Çünkü hatırlarsanız bir şuydu, 2 bu. 2 diyorum, kapatıyorum. Yine aynı şekilde şuraya geliyorum. Shift eşittir işimden koyuyorum. Ve bu sefer burayı 2 deyip bunu da minimum yerine maksimum olarak değiştiriyorum. Tamam diyorum. Ve renk olarak da şuradan şu açık maviyi seçip dolgu olarak da gradyan dolgusu diyorum. Ve tamam diyorum. Uygula, tamam diyorum. Ve uygulanıyor. Şimdi trafik ışıklarına gelelim. Bunun için yine şuraya geliyorum. Şu alanı seçiyorum. Koşullu biçimlendirme diyorum. Kuralları yönet. Yeni kural diyorum. Yine aynı alanı seçiyorum. Sadece burada bu sefer simge kümelerini seçiyorum. Şuradan da herhangi bir tanesini seçebilirsiniz. Yalnız ben trafik ışıklarını seçmek istiyorum. Ve şuraya gelip yine formül olarak bunları seçiyorum. Buraya aynı formülü yapıştırıyorum. Sadece burada 3'ü seçiyorum ve şu alanı 3 yapacağım. Çünkü şu üçüncüsüyü de hatırlarsanız ve şurada görünüyor gördüğünüz gibi. Şunu da siliyorum. Şurayı siliyorum. Ve buraya 80 değerini yazıyorum. 80 olarak yazıyorum. Ve diğerine geçiyorum. Aynı şekilde bu alana shift eşitliyorum. Şunu seçiyorum. Şunu yine 3 yapacağım. Ve şurayı sileceğim tekrardan. Bu sefer de buraya 60 diyorum. 60 diyorum. Bunu hemen kısaca yorumlayayım size. Yani 80'den büyük ve eşitse yeşil olacak. 60'tan büyük ve eşitse yeşile kadar yani 80'e kadar sarı olacak. Daha küçükse kırmızı olacak şeklinde. Uygula diyorum. Tamam diyorum. Bir hata oldu. Bir bakalım. Hatamız neymiş? Evet, şurada gördüğünüz gibi bakın çift tırnak var. Bunları silmemiz gerekiyor. Çünkü bunlar olursa bunu formül olarak görmüyor. Diğerinde var mı? Diğerinde yok. Formül olarak görmüyor. Bunu bir yazı gibi görüyor. Uygula diyorum. Tamam diyorum. Gördüğünüz gibi temizliğe tıkladığım zaman hepsi temizleniyor. Trafik ışıkları, veri çubukları, sıcaklık haritası. Şimdi şöyle yapalım. Şimdi tablomuzu bir şekillendirelim. Yani bu ortamı bir düzenleyelim. Daha sonra tekrar kontrol edelim yaptıklarımızı. Bunun için öncelikle görünüme geliyorum ve kılavuz çizgilerini kaldır diyorum. Daha sonra şunu beyaz yapıyorum ve görünmesini engelliyorum. Şurayı seçiyorum. Bold yapıyorum
Rengini de şurayı renk olarak da koyu gri yapıyorum. Şu alanı seçiyorum. Genişletiyorum. Yani şu en geniş kadar yapalım. Yani Ağustos'un görünceye kadar olsun. Evet. Ve şunları seçip sağ klik yapıp seçip kontrole basılı tutuyorum tabii ki. Şuraya geliyorum. Hizaladan. Üste hizala diyorum öncelikle. Sonra yine hizaladan ortaya hizala ve yatay olarak dağıt. Yalnız şunları bir şöyle bir şurayı çekeyim ve şöyle yapalım. Yine sağ klik şunu biraz sola kaydıralım oklarla. Ve oklarla yine bunu kaydıralım. Ve son olarak şunu seçip oklarla yine sola doğru kaydıralım. Evet, bu şekilde iyi oldu. Şimdi ekle diyelim. Şuradan bir kutu ekleyeceğiz. Şöyle bir kutu seçelim. Ve bu kutuyu ayarlayalım büyüklüğünü. Şöyle bu şekilde iyidir. Aşağı doğru indirelim azıcık. Şimdi bunu biçimden şekil dolgusunu gradyan dolgu diyeceğiz. Ama diğer gradyanları seçeceğim ve şuradan gradyan dolgu şunu atıyorum. Şunu şu maviyi seçiyorum. Şunu da beyaz olarak seçiyorum. Ve kenarlı olmasın. Arkaya atacağım. Yazının çıkmasını sağlayacağım bu şekilde. Son bir şey kaldı. O da şu. Şuraya değerlerin değişkenlerini görmek için rastgele arada formülünü kullanacağım. Rastgele arada diyeceğim. Başlangıç olarak 10 diyeceğim. Bitiş olarak da 100 olsun. Enter deyip şunu şöyle sağa doğru çektirip şimdi buradan formüllere ve şimdi hesaplayacağım. Şu değişkenleri görelim. Veri çubuklarına gelip değişkenleri görelim. Trafik ışıklarına gelelim. Ve temizle diyelim. Dinamik koşullu biçimlendirme çalışması ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bundan sonraki videolarımı takip etmek ve öğrenmek isterseniz kanalıma üye olmanızı rica ediyorum. Şimdi kendinize iyi bakın. Daha sonra tekrar görüşmek üzere.